Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün sizlere Marpol yani deniz kirliliğine dair bir video anlatacağım. İyi seyirler. Marpol yani deniz kirliliğinin önlenmesi için uluslararası sözleşme. 1973 yılında gemilerden kaynaklanan kirliliği azaltmak amacıyla hayata geçirildi. 1983'te yürürlüğe giren bu sözleşme petrol sızıntıları, kimyasal maddeler, atık su, çöp ve hatta hava kirliliği gibi çeşitli alanlarda önleyici tedbirleri düzenliyor. Temel amacı deniz ve atmosferin geleceğini korumak ve deniz ekosistemlerine zarar veren unsurları askere indirmek. Marpol 6 ana ek üzerinden uygulanıyor. Bu ekler sayesinde farklı kirlilik türlerine yönelik özel tedbirler alınıyor. Ek 1 gemilerden kaynaklanan petrol kirliliğini kontrol altına alırken, Ek 2 tehlikeli sıvı maddelerin taşınması sırasında oluşabilecek riskleri düzenliyor. Ek 3 tehlikeli yüklerin ambalajlanarak taşınması hususunda standartlar getiriyor. Ek 4 gemi atık su sistemlerine ilişkin kuralları belirlerken, Ek 5 gemilerde oluşan çöp miktarlarının en aza indirilmesini amaçlıyor. Tekrardan her ekin detaylarına kısa bir bakarsak, Ek 1 petrol kirliliği yani gemilerde kullanılan petrol ve türevlerinin kontrolü, sızıntıların önlenmesi ve kayıt tutulması. Ek 2 tehlikeli sıvılar, riskleri azaltmak için sıkı boşaltım ve depolama kuralları. Ek 3 ambalajlı tehlikeli maddeler, standart ambalajlama ve etiketleme ile sızıntı risklerini düşürme. Ek 4 gemi atık suyu, atık suyun arttırılması ve belirli bölgelerde boşaltım yasakları. Ek 5 çöp yönetimi, gemilerden denize çöp atılmasını önleyerek deniz ekosistemini koruma. Ek 6 hava kirliliği, fosil yakıtların yanmasıyla oluşan gazların emisyon kontrolü, daha iyi temiz yakıt kullanımı. Şimdi ise bu atıkların denizde hangi koşullardan geçtiğine bakalım. Marpol Ek 1 ve Ek 2 kapsamında petrol ve tehlikeli sıvı maddelerin denize boşaltılması yalnızca belirli mesafelerde ve koşullarda yapılabilir. Örneğin petrol türevleri atıkların boşaltımı genellikle kıyıdan en az 12 deniz mili uzaklıkta ve belirli arıtma işlemlerinden sonra gerçekleştirilir. Pis su, Ek 4 ve Ek 5 gibi diğer atıklar içinde benzer mesafe ve arıtma gereklilikleri vardır. Çöp atımı genellikle kıyıdan 3 ila 12 deniz mili uzaklıkta yapılabilir. Ancak plastik gibi bazı maddelerin denize atılması tamamen yasaktır. Limanlarda atık işleme prosedürü ise atık kabul tesisleri bulunur. Bu tesisler gemilerden alınan atıkları geçici olarak depolar ve bertaraf işlemleri için uygun tesislere taşır. Atıklar genellikle geri dönüşüm, yakma veya düzenli depolama gibi yöntemlerle bertaraf edilir. Ayrıca atık alma gemileri denizdeki gemilerden atıkları toplamak için kullanılır. Bu düzenlemeler deniz ekosistemini korumak ve gemi kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla uygulanır. Çevrenin korunmasında da merkezi bir rol oynuyor. Deniz kirliliğini azaltarak ekosistemlerin dengesini korumak, balıkçılık, turizm ve deniz ulaşımının sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sağlıyor. Bu sözleşme uluslararası arenada denizcilik sektörüne yön vererek ülkeler arasında işbirliğini güçlendiriyor. Kısaca özetlersek Marpol'ün amacı deniz kirliliğini ve deniz çevresini korumak, oradaki biyolojik varlıklara, deniz canlılarına zarar vermeden veya gemideki atıkların, işte bunlar karbon salınımı olur, pis sular olur, çöpler olur. Daha önceden de hani eklerde de anlattığım gibi. Bu tarz çevreye zararlı atıkların doğaya olan zararını, kirliliğini minimum düzeye indirmek. Bu tarz kural ve regülasyonların bir diğer amacı ise küresel ısınma gibi, karbon ayak izini düşürmek gibi faktörleri de var. Ve bu faktörlere, bu etmenlere olabildiğince dikkat ederek Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafıyla işbirliğiyle ve kıyı ve liman devletleriyle işbirliği kurarak bu düzeni, bu prosedürleri halen daha uyguluyor. Evet, bugünlük bu video bu kadar arkadaşlar. Sizlerle beraber deniz kirliliğine, Marpol'e yani Marine Pollution'a kısa bir değinmiş olduk. Kısa bir özet şeklinde bir video olmuş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.